Hücre, açlık, enfeksiyon, stres altındayken aktive olur. Hücrenin kendi içinde bulunan organelleri, hasarlanmış proteinleri, molekülleri ve diğer bileşenleri kendi kendine yeme sürecidir. Japon bir bilim adamı olan Yoshinori Ohsumi 2016 yılında bu mekanizmayı keşfettiği için Nobel Tıp Ödülünü almıştır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz otofaji. Vücudumuzdaki hücrelerimizde üretilen çöplerin bertaraf edilmesi için bazı yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan bazıları hücrelerimiz stres altındayken, örneğin açlık, enfeksiyon, hastalıklar ve stres gibi nedenlerden dolayı otofaji mekanizmalarını aktive eder. Bu süreçler sonunda yani hücre kendine yaramayacak hasarlı organellerini, hasarlı moleküllerini, hasarlı proteinleri ve gereksiz yapıları kendi içinde yiyerek yenilemeye çalışır. Bu süreçte ortaya çıkan atık maddeler otofagozom adı verilen çift zarlı keseciklerin oluşmasına ve bu yapıların lizozomlarla birleşmesi ve içeriklerin parçalanma adımlarını içerir. İşte bu sürece topluca otofaji denilmektedir. Bu mekanizma hücresel dengeyi korur ve yaşlanma, bağışıklık ve kanser gibi birçok süreçte rol oynar. Peki sevgili dostlar, otofajinin yararları nelerdir? Otofaji hücresel sağlık, hastalıklarla mücadele ve uzun ömür için gereklidir. Bu mekanizma hücrelerin temizliği ve yenilenmesi, enerji dengesinin sağlanması, kanserin erken evrelerinde tümör baskılayıcı olarak görev almaları, nörodejeneratif hastalıklarda etkin savaş ve uzun ömür için katkılar sunar. Hücrelerde toksik protein birikimlerini temizler. Örneğin Alzheimer'daki amiloid plakları gibi. Açlık durumunda vücudumuzda depo edilmiş ürünleri kullanarak enerji üretimini aktif hale getirirler. Erken evrelerde tümör baskılayıcı etkileri vardır. Aynı zamanda tümörün ileri evrelerinde de normal hücrelerin hayatta kalmasını sağlayabilir. Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda otofaji artışı ile bu tür hastalıkların progresyonu önlenebilir. Yine otofaji aktivitesi yüksek organizmalarda yaşam süresi uzamaktadır. Peki otofajinin yaşama katkısı neler olabilir? Birinci olarak yaşlanma karşıtı etkisi bulunmaktadır. Otofaji ile yaşlanan hücrelerin temizlenmesi sağlanır. Doku fonksiyonları korunur. Biriken hasarlı hücrelerin bileşenleri temizlenir ve dolayısıyla yaşlanma belirtileri azalır veya gecikir. Otofaji ile ilişkili proteinlerin yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarda iyi yönde alternatif roller üstlendiği gösterilmiştir. 2. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemindeki hücrelerin işlevlerini düzenleyerek inflamasyonla ve enfeksiyonla savaşta kritik roller oynarlar. 3. Bağırsak sağlığı. Otofaji, bağırsaktaki hemostazı, homeostazı, mikro dengeyi ve mikrobiyata yapısını koruyarak ve olumlu olarak düzenleyerek başta inflamatuar bağırsak hastalıkları olmak üzere tüm vücudu olumlu yönde etkiler. Hücrelerimizde bu fonksiyonları yerine getiren otofaji genleri ve gen aileleri bulunmaktadır. Bunları sizlere bu videomda tablo olarak sunmak isterim. Kısaca görevleri nedir? Onlara bir bakalım. ATG gen ailesi. Bunlar birçok genden oluşmaktadır ve otofajik veziküller yani otofagozom oluşumunda görev alırlar. Bu genler gelişimini ve olgunlaşmasını sağlarlar. İkinci genimiz Beklin-1 geni. Bu gen otofajinin başlatılmasından sorumludur. Programlanmış hücre ölümü yani apoptoz ile otofaji arasındaki dengeyi düzenler. Üçüncü olarak L3 geni. Normalde hücrelerimizin sitoplazmasında L3-1 formunda bulunur. Otofagozom oluştuğunda ise L3-2 formuna dönüşmektedir. Otofajinin aktivitesinin izlenmesinde en önemli kullanılan belirteçlerden biridir. Dördüncü olarak ULK1 geni. Otofajinin başlangıcında görevli olan bir enzimdir. Besin eksikliği durumunda aktive olur ve bunun aktivasyonu ile otofaji başlar. Beşinci olarak mTOR geni. Bu aslında bir otofaji geni değildir ya da otofaji proteini değildir. Ama otofajiyi baskılayan önemli bir sinyal yoludur. mTOR baskılandığında yani inaktif olduğunda otofaji başlar, aktif olduğunda ise otofaji baskılanmaktadır.
Evet sevgili dostlar, şimdi de otofajiyi destekleyen gıda bileşenleri, gıda takviyeleri ve ilaçlara kısa bir göz atalım. Bunları tablo olarak ekranda görmektesiniz. Kırmızı üzüm, kırmızı şarap ve yaban mersini meyvelerinde bolca bulunan ve çekirdeklerinde de bol miktarda bulunduğunu bildiğimiz resveratrol. Soğan, elma kabuğu, çay ve kaparide bolca bulunan kuarsetin. Yeşil çayda bolca bulunan epigallokateşin gallat. Berberin ve spermidin gibi moleküller otofajiyi aktif hale getirirler. Bu ürünleri kullanmak, yemek ya da sularını içmek oldukça sağlığa faydalıdır. Yine NAD dediğimiz nikotin amid dinükleotit artırıcıları olan nikotinamid ribozit ve nikotinamid mononükleotit gibi gıda takviyeleri otofajiyi destekler. Tabi otofajiyi artıran ilaçlar da bulunmaktadır. Ancak bu ilaçlar kesinlikle doktor gözetiminde ya da danışmanlığında alınmalıdır. Bunlardan daha önce sizlerle videosunu paylaştığım metformin, bir diğeri rapamisin. Doğal olarak gıdalarla otofaji desteği veya hareket tarzlarımızla otofaji desteği nasıl sağlanır? Kısa bunlara değinelim. Intermittent fasting dediğimiz aralıklı oruçlar, zeytinyağı, içindeki kurkumin nedeniyle zerdeçal, flavonoidlerden zengin bitter çikolata, özellikle shiitake ve maitake gibi mantarlar. Sevgili dostlar, otofajinin faydaları olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Eğer kontrolsüz otofaji gelişirse o zaman da apoptoz hızlanır. Yani programlı hücre ölümleri ortaya çıkar. Yani otofajide ciddi aktivasyon meydana gelebilir. Otofaji kanserde ikili rol oynayabilmektedir. Bazı tümörler hayatta kalma, ilaç direnci ve metastaz sağlamak için otofajiyi kullanabilirler. Kas kaybı meydana gelebilir. Uzun süreli açlık otofajiyi daha da aktif hale getirerek kas hücrelerinin parçalanmasına ve yok olmasına yol açabilmektedir. Evet, otofaji ve otofajiyi aktif hale getirirken bunlara da dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle otofajiyi kontrolsüz olarak değil, kontrollü, hatta bir sağlık profesyoneli yardımıyla birlikte gerçekleştirmek gerekebilir. Otofaji günümüzde Huntington hastalığında, nöroinflamasyonlarda, merkezi sinir sistemi hastalıklarında ve epigenetik hastalıklarda, yaşlanmada, kanser oluşumu ve tedavisinde ve inflamatuar hastalıklar gibi birçok hastalık ve problemlerde umut vadeden bir araştırma konusu olarak karşımızdadır. Bu konuyla ilgili literatürde çok sayıda araştırmalar yayınlanmaktadır. Sağlıklı yaşam için aralıklı oruç ve gıda takviyeleriyle otofaji desteklenebilir ama biraz önce söylediğim gibi kontrollü olmakta fayda vardır. Evet sevgili dostlar, sizlere otofaji hakkında kısa bilgiler verdim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, arkadaş ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.